Bir gün gelecek, insanlık tarih boyunca inşa ettiği her şeyi unutacak. Krallar, ordular, şehirler, servetler bir anda anlamını yitirecek. Kur'an o günü tek bir kelimeyle anlatır. El-Kâriya, çarpan, sarsan, yürekleri titreten büyük felaket. Bugün Kur'an'ın en kısa ama en sarsıcı surelerinden biri olan Kâriya suresinin derinliklerine ineceğiz. Bu sure sadece kıyameti anlatmaz. İnsanın gerçek değerini anlatır. Kimin ağır, kimin boş olduğunu anlatır. 1. ayet El-Kâriya, çarpacak olan büyük felaket. Kur'an burada uzun cümleler kurmaz, açıklama yapmaz, detay vermez. Sadece tek bir kelime söyler. Kâriya. Bu kelime Arapçada sert şekilde çarpan, kapıyı korkunç biçimde döven, insanın içine işleyen büyük darbe anlamına gelir. Bu yüzden sure daha ilk saniyede insanın kalbine vurur. Sanki gökyüzünden bir ses gelir. Kâriya ve insan durur. 2. ayet. Nedir o kâriya? Kur'an şimdi soru soruyor. Ama bu soru bilgi almak için değil, insanı sarsmak için. Çünkü bazı gerçekler vardır. İnsan onları tam olarak kavrayamaz. Kıyamet de bunlardan biridir. 3. ayet. Kâriyanın ne olduğunu sana bildiren nedir? Yani sen onun dehşetini gerçekten anlayabilir misin? İnsan deprem görür, savaş görür, ölüm görür, yıkım görür. Ama kıyamet bütün düzenin parçalanmasıdır. Zamanın çöküşüdür. Evrenin sonudur. 4. ayet. O gün insanlar etrafa dağılmış pervaneler gibi olacaklar. Ne kadar güçlü görünürse görünsün, İnsan aslında çok kırılgan bir varlıktır. Kur'an burada insanları kuşlara değil, pervanelere benzetiyor. Neden? Çünkü pervaneler panik içinde hareket eder, yönünü kaybeder, birbirine çarpar, ışığa kontrolsüzce koşar. İşte kıyamet günü de insanlık böyle olacak. Milyarlarca insan. Ama hiçbir güç yok, hiçbir düzen yok, hiçbir kontrol yok. Sadece korku ve kaçış. Düşünsene, gökyüzü yarılıyor, yer sarsılıyor, denizler taşıyor, insanlar birbirine çarpıyor. Kimse kimseyi tanımıyor. Bir anne çocuğunu unutuyor, bir kral tahtını unutuyor, bir zengin servetini unutuyor. Çünkü artık herkes aynı gerçekle yüzleşiyor. 5. ayet. Dağlar atılmış renkli yün gibi olacak. Dağ, insanın gözünde değişmezdir, sarsılmazdır. Ama Kur'an diyor ki, bir gün gelecek, dağlar bile pamuk gibi savrulacak. Bugün bize sonsuz görünen şeyler, Allah'ın kudreti karşısında yok olacak. En sağlam yapılar, en büyük medeniyetler, en güçlü devletler, hepsi dağılacak. Çünkü kıyamet günü. Dünyanın kuralları değişecek. 6. ayet. Kimin tartıları ağır gelirse, İşte surenin merkez noktası burada başlıyor. Kur'an şunu söylemiyor. Kimin parası çoksa, kimin makamı yüksekse, kimin gücü büyükse. Hayır, Kur'an sadece bir şeyden bahsediyor. Tartı. Ama hangi tartı? Amellerin tartısı. İslam'da mizan, adalet, ölçü, denge, hakikat terazisi demektir. Ve kıyamet günü İnsanların gerçek ağırlığı ortaya çıkacak. Bazı insanlar dünyada çok büyük görünür ama terazide hafif gelirler. Bazıları ise dünyada sıradan görünür ama Allah katında ağırdır. Çünkü gerçek ağırlık samimiyettir, merhamettir, dürüstlüktür, adalettir, ihlastır. 7. ayet. Artık o hoşnut olacağı bir hayat içindedir. Kur'an burada cenneti çok derin bir ifadeyle anlatıyor. Radiye, yani huzurlu, tatmin olmuş, eksiksiz mutlu. Demek ki insanın gerçek aradığı şey, para değil, güç değil, şöhret değil, huzur. Ve Kur'an'a göre o huzur ancak Allah'ın razı olduğu bir hayatla mümkündür. 8. ayet. Ama kimin tartıları hafif gelirse,
İşte korkunç kısım şimdi başlıyor. Kur'an burada inkarcılar demiyor, günahkarlar da demiyor. Sadece şunu söylüyor, tartısı hafif gelen. Çünkü mesele görüntü değil. Öz, insan dışarıdan güçlü olabilir ama içi boşsa terazide hafif gelir. 9. ayet. Onun varacağı yer haviye olacaktır. Haviye, derin uçurum, sonu görünmeyen düşüş. Peki neden annesi kelimesi kullanılıyor? Çünkü Arapçada dönüş yeri, sığınak. İnsanın sonunda vardığı yer anlamına gelir. Yani Kur'an diyor ki, bazı insanların son durağı bir uçurum olacak. 10. ayet. Onun ne olduğunu sana bildiren nedir? Yine aynı soru. Çünkü insan cehennemin gerçekliğini tam anlayamaz. Kur'an korkuyu tarif etmek yerine insanın hayal gücünü harekete geçirir ve bu bazen en güçlü anlatımdır. 11. ayet. O kızgın bir ateştir. Sure burada bitiyor. Kısa ama sarsıcı. Kur'an uzun açıklama yapmıyor. Sadece 2 kelime söylüyor. Kızgın ateş ve insanın zihninde korkunç bir sessizlik bırakıyor. Kâriya suresi bize şunu anlatıyor. Bir gün bedenler değil, ruhlar tartılacak. Bir gün unvanlar değil, ameller konuşacak. Bir gün insanların bize verdiği değer değil, Allah katındaki değer ortaya çıkacak ve o gün insan anlayacak. Dünyada peşinden koştuğu şeylerin çoğu aslında hiçbir ağırlığa sahip değilmiş. Bugün insanlık teknolojiyle, güçle, ekonomiyle, yapay zekayla, dev şehirlerle kendini güçlü sanıyor. Ama Kur'an diyor ki bir anda her şey bitebilir ve geriye sadece şu kalır. Sen gerçekten ne kadar ağırsın. Kâriya suresi sadece kıyameti anlatmaz. İnsanın gerçek değerini anlatır. Çünkü dünyada herkes büyük görünmeye çalışır. Ama ahirette önemli olan büyük görünmek değil, ağır gelmektir. Ve belki de bu yüzden Kur'an'ın en kısa surelerinden biri, en ağır surelerden biridir.